Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle bir ipim var, onunla başlayacağım. Az kalın bir ip, Himalaya'nın ihraç fazlası ipini kullanacağım. Onunla harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmek sayısında olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlamamız gerekiyor. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. Şöyle. Evet. 4 bir model için, 4 bir model için, 4 bir model, 4 bir model, bir de kenar ilmeği kullandım. 16, toplamda 18 ilmeğim var. Kenar ilmeğini ilk sıra olduğu için ördüm. Bir sıra düz örüyorum arkadaşlar. Modelimizin ön yüzüne geçmek için, yani örgümüzün pardon, zemin oluşturmak için bir sıra düz örüyorum. Lastiksiz başlayacağım. Model lastik istemiyor ama isterseniz lastikli de başlayabilirsiniz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek ters olarak ördüm. 1 2 ikinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Şu şekilde aldım ve sıradaki 2 ilmeğimi de düz olarak ördüm. Önce aradan ikinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Daha sonra 2 ilmeğimi düz olarak kestim yani. 2 ters ilmek, ikinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Şöyle uzatarak aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi de düz olarak ördüm. 2 ilmek ters, 1 2 ikinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım, uzatarak aldım. Şöyle sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. 2 ilmek ters, son 2 ilmeğim kaldı. Onun da şöyle arka boşluğundan önce bir ilmek çıkarttım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek, bakın şu ön yüzünde aradan çıkarttığım ilmekte diğer ilmeğim var. Şöyle ikili ilmeğim var. Bunu ters örüyorum. 1 2 ilmek ters ördüm. 2 düz ilmeğim var. Yine düz olarak örüyorum. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz,
2 ters, 2 düz ilmek olarak ikinci sıra arka yüzünde bu şekilde tamamladım. Şimdi modelimiz 2 sıradan oluşmakta. Bir dahaki model kurduğumuzda modeli kaydıracağız arkadaşlar. Yani 4 sıranın tekrarından oluşacak modelimiz. Şimdi diyelim 3. sıra. 3. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2. Şimdi modeli kaydıracağız. Bir öncekinde 2 ilmek ters örmüştük. Şimdi ters ilmek örmeden direkt ikinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkartalım. Şu şekilde çıkardım ve 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. Şöyle. 2 ters ilmek örüyoruz arada. Şu ikinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım ve sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. 2 ilmek ters, 1 2 ilmek ters ördüm. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. 2 ilmek ters ördüm. Bir, iki. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. 2 ilmek ters, kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. 4. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine düzlerimi düz olarak ördüm. 2 ilmek düz. Şu işlem yaptığım 2 ilmeğe gelince 2 ters olarak örüyorum. 2 düz, 2 ters olarak örelim. 4. sıra arka yüzündeyiz. Modelimiz hep bu 4 sıranın tekrarından oluşacak. İlerledikçe güzel görünen bir model. İlk başta kendini göstermiyor arkadaşlar. Ama ilerledikçe harika bir görüntüsü oluyor. Evet, modelimizi bir kez kurmuş olduk. Model böyle devam edecek. İsterseniz hemen bir kez daha kuralım. Modelin 1. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bakın modeli yine kaydırmış oluyoruz. 1. sırada nasıl başladıysak aynısını. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. Sıradaki 2. ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Şu şekilde aldım. Ve sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. 2 ters. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkartalım. Sıradaki 2 ilmeğimizi düz örerek keselim. 2 ters. Bu şekilde devam edelim. 1. sıra ön yüzündeyiz. İkinci sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şu ikili ilmeğimi 2 ters ilmek örüyorum. 1 2 ilmek ters ördüm. Düz 2 düz ilmeğimi de düz olarak örüyorum yine. 2 ters 2 düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim.
Üçüncü sıra ön yüzünde tekrar modeli kaydıracağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ikinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Şu şekilde aldım. Ve 1, 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. 2 ilmek ters. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. 2 ilmek ters. Üçüncü sıra ön yüzünde bu şekilde devam ediyoruz. Modeli kaydırmış olduk. Sonda 2 ters ilmek ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırada 2 düz ilmeğim var. Yine düz olarak örüyorum. Şu ikili ilmeğe gelince 2 ters. 2 düz. 2 ters ilmek. 2 düz. 2 ters. 2 düz. 2 ters ilmek. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıra arka yüzünde bu şekilde yaptık. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Bakın model yavaş yavaş belirmeye başladı arkadaşlar. Şu şekilde devam edecek. Harika bir model. Model lastik istemiyor ama dediğim gibi isterseniz lastik üzerine de başlayabilirsiniz. Ben lastiksiz yaptım. Bir de daha önce çekim öncesi hazırladığım bir parçam var. Onu da yine lastiksiz başladım. Şöyle göstereyim. Bunu beraber yaptık. Bunu da daha önce yaptım ben. Şöyle kenara bırakayım. Modelimiz böyle arkadaşlar. Bakın ilerlemiş hali bu şekilde. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle bir görüntüsü var. Gayet güzel. Şöyle yumuşacık bir örgü. Kenar ilmeklerimiz böyle çıkıyor. Modelimiz böyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi çıtı pıtı şöyle değişik bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Bu modeli yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz, çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, bluz yapımında, kalın iplerle bebek battaniyesi, ince ip, kalın şişle şal olarak da yapabileceğiniz harika bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Hangi ipleri kullanacaksınız? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Videolarımızın daha çok örgü sevenlere ulaşması için şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.